Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda palyeli kazıyı görmüştük. Bunu kesitler yardımıyla yapmıştık. Bu sefer bunu grading ile oluşturacağız. Bu benim bina kazım sınırımdı. Bunu Future Line'a çeviriyorum önce. Future Line, Create Future Line from Obje diyorum. Objeyi tıkladım ve Enter'la geldim. Site 1'in içerisinde buraya video çalışma diyelim. Tamamla, ben bunu Future Line'a çevirdim. Kodlarını bir kontrol ediyorum hızlıca. Kodlarında problem yok ve devam ediyoruz. Grading, Grading Creation Tools dedim. Burada şimdi önce kod kriterini kullanacağım. Kod kriterine geldikten sonra buna bir grup oluşturuyorum. Site 1'in içerisinde, aynı site içerisinde olacak, unutmayın. Buraya video çalışma diyelim. Ve tamam dedim. Şimdi Create Grading dedikten sonra tıklıyorum sınırımı ve dışarıda şev oluşturmak istediğim yere tıklıyorum. Burada Yes ile geçiyorum. İlk oluşacak yüzeyimin, şev yüzeyimin gideceği kota gidiyoruz. 2265 diyorum. Ben 6 metre yukarısını verdim. Slope dedim. 2 bölü 4 diyorum. Aslında 1 bölü 2 benim şevim. Slope 2 bölü 4. Aynı sonucu verecektir. Şu şekilde kontrolünü yapıyoruz şimdi. Evet, ilk şevim oluştu. Şimdi ben 3 metrelik bir genişlik istiyorum üzerinde. Bu kod kriteri artık yatay mesafe kriterine geçti. Tekrardan Create Grading diyorum. Geldim ve sınırımı seçtim. Her zamanki gibi dışarıya tıkladım. Yes diyorum. 3 metrelik bir genişlik olsun ve grade ve eğimim 0 olsun. Şu şekilde görüyorsunuz. 3 metrelik bir genişlik. Siz bunu kendi modelinize göre değiştirebilirsiniz. Tekrardan burada kod kriteri diyerek bir geldiğim kod 2265'te artı 6 diyorum. 2271 koduna gideceğim. Create Grading dedim. Dış sınırı seçtim ve dışarıya aldım. Yes. 2271. Evet dedik. Slope 2 bölü 4. Her zamanki yaptığımız şeyler. Slope 2 bölü 4 dedim. Evet, ikinci şev yüzeyim oluştu. Buna tekrardan bir 3 metrelik bir genişlik vereceğim şimdi. Bu da yatay mesafe kriteriyle tekrardan anlatıyorum ki anlayasınız diye. Dış sınırı seçtim. Dışarıya aldım. 3 metre demiştik. Grade ve yüzeyim, eğimim 0. Şimdi son olarak tekrardan bir 6 metrelik şev daha oluşturuyorum. 2277 koduna gireceğim. Evet, kod kriteri ve Create Grading dedim. Dış sınırı seçtim. Yes, 2271. Pardon, 2277 olacak. Tekrardan slope. Ayrıca bütün şevlerde slope'larını kendiniz değiştirebilirsiniz. Yani nasıl başladıysa öyle bitecek diye bir durum yok. 2 bölü 4 dedim. Ve artık benim grading modelim oluşmuş oldu. Fakat burada göstermem gereken şu var. Bunun içerisi boş. Yani şu alt kısmı boş. Bunu doldurmamız gerekiyor. Bunu doldurmak için de şu şekilde karşıya alıyorum. Ve burada şuna tıklayarak Create Grading Infill diyeceğim ve Infill'e deyince orta boşluğa tıklıyorum. Şu an tekrardan bir kontrolünü yaptığımızda içinin dolu olması gerekiyor. Evet, şu an içi dolu. Grading modelim oluştu. Bunu şimdi hızlı bir şekilde üçgen modele çevirmem gerekecek. Tıkladım. Create Digit Surface diyorum. Ve burada Site 1'in altında video çalışmanın içerisinde üçgenliyorum bunu. Palye kazı diyeceğim. Şunu da farklı bir şey olması için üçgenler diyelim. Evet. Şu şekilde tekrar bir son kontrolünü yapıyoruz. Üçgenlerim gayet güzel bir şekilde oluştu. Ve artık bu benim kazı yüzeyim. Üçgen modeli. Şimdi ben bunun içerisine yüzeyi alacağım. Yüzeyi aldığım zaman dışarıda kalan bölgeler olacak. İçeride kalan bölgeler olacak. Insert diyorum. Land XML ile bunu içeri alıyoruz. Tamam deyip tıkladım. Şu şekilde yaklaşıyorum. Evet. Şimdi zaten aradığımız şey buydu. Bu benim kazı yüzeyim. Fazla oluşturmuştum ve ben bu kesişimden bunu kesmem gerekiyor ki benim palyem oluşturmak istediğim şeyi net bir şekilde görmüş olalım. Bunu tekrardan şu görüntüyü alacağım. Daha rahat görebilmeniz için. Ve başlıyoruz şimdi. Analiz
sekmesinin altında Grand Dato'ya geldim. Minimum distance between surface'e geliyorum. Bana ilk yüzeyimi soruyor. İlk yüzeyimi seçiyorum. NG'ye. İkinci yüzeyimi seçiyorum. Burada da palya kazı diyorum ve şurada mavi ile zaten burada aşağıda gösteriyor. Yaklaşımı diyor. Yes diyelim, orada anlatayım. Şu gördüğünüz mavi sınır bizim kesişim yerimiz olmuş oldu. Diyor ki bunu polyline'a çevir mi diyor. Evet diyorum çünkü polyline olmasını istiyorum. Şimdi bunu yan görünüşle yapmak isteyeceğim. Şu beyaz çizgiyi görüyorsunuzdur. Bu beyaz çizgiden diğer kalan yeri kesmek istiyorum. Peki hangisini kesmek istiyorum? Yüzeyi mi keseceğim? Grading modelimi keseceğim. Grading'i keseceğim için burada grading yani palye kazanın içerisindeki artıyı tıklıyorum. Definition ve Boundary'ye geliyorum. Bir önceki videomda boundary videom vardı zaten. Add butonuyla tıkladım. Buraya da bir sınır diyelim. Çok da önemli değil. Bu author diyeceğim. Yani sınırımın dışarısında kalan bölgeyi kes diyeceğim ve tamam diyorum. Buraya tıkladığım anda artık bu dışarıdaki yüzey kesilecek ve sadece şey kalacak. Bu şekilde gördünüz. Yüzey kesildi ve sadece bu kaldı. Şimdi bunu şu şekilde yapabiliriz. Daha rahat gösterebilmem için. Object Viewer'da. Evet, oluşturmak istediğim benim yüzeyimin kesiştiği bölge burası. Ben bu şartları uygulayarak palyeli bir kazı yapacak olsaydım sahadaki görüntüm bu olacaktı. Tabii biz burada anlatabilmek için kodları birazcık da böyle sallayarak veya işte deneme yanılma olarak yaptığım için bu çirkin görüntü bundan sebep oldu. Daha düzgün bir kod ayarlaması yaparsak burada daha net bir palye çıkartabilirdik. Zaten konunun özü hani anlatmak olduğu için çok da önemli değil. Palyeli kazıyı grading yöntemiyle yapmak bu kadar kolay. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.